Türk kolu olarak adlandırdığım kavramı herkes tanıyor. İlkbahar aylarında havaların iyileşmesiyle açılmaya başlanan araba camlarından dışarı çıkan kollar bunlar. Bir hayat tarzı, ifade biçimi, adeta endemik bir tür gibi boy gösteren bir olgu. Türk kolu oldukça yaygın ve geniş tanımlı bir fenomen olsa da onu belli özellikleriyle karakterize edebiliriz. Orta yaşlı veya genç erkek bireylere ait, kavruk renkli ve hafif kıllıdır. Taksicilerde ve tiryaki şoförlerde daha çok görülür. Birçok amaçla ve sebeple oradadır. Şimdi biraz daha derinlemesine bakalım. Neden bu kol burada duruyor? Bunun tek bir cevabı yok. Herkes için farklı sebepleri var. Erkek için elin bir yere tutunması bir ihtiyaç olabilir. Bunun çok derin ve bilinçaltı, Freudian sebepleri olabileceği gibi daha basit nedenleri de olabilir. Yayılıp rahatlama, bir yere dokunma ve tutunma ihtiyacı. Serinleme ama bunu rüzgarı yakalayarak yapma, havayı yakalama ve onu hissetme. Bunlar da tazelenmek adına birer güdü. Süzülür rüzgarda sanki aerodinamik bir eser. Bir kalkışıyla akmakta olan trafiği yolları keser. Fark etmez camdan sarkar sağdan ya da soldan. Bambaşka hikaye duyarsın ayrı ayrı koldan. Camdan sarkan Türk kolu korku bilmez yargı dolu. Hiç kimseden korkmaz Yılmaz açar kendi yolunu. Bulacaksın bir gün sende kendi doğru yolunu. Sarkınacaksın elbet bir gün sende kendi kolunu. Korkma gaza bas evlat sende hiç çekinme. Kardeş için kalkar kollar 81 farklı ilde. Korkmana sallayacaksın kolunu sen de kaldıracaksın. Gerekirse düşmanın suratında patlatacaksın. Türk koludur arabadan sarkar. Hiç içeri girmez ona buna kalkar. Oh, 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 yeah, Türk koludur arabadan sarkar. Hiç içeri girmez ona buna kalkar. Oh, Sigaralı güzel bir kol. Sağda var da adam görmüş. Gözün içine sokmuyor. Yok ben çekiyorum abi hiç problem yok. Bunları şimdi filmleyeceğim ya. Bir şey olmuyor. Yayında mı abi yani? Sigara içmek önemli bir sebep olabilir. Sigara içerken eli vücuttan hafif uzakta tutmak ve külü bir yere atmak gerektiğinden arabada olunca bu kolu dışarıya sarkıtmak gerekiyor. Sigara içiyor mesela. Sigarayı da attı. Öküz. O kol orada hala bak. İşte bu yani orijini biraz kanıtlayan bir şey. Bunlar yaşayan örnek yani böyle şey gibi ara fosiller gibi. Abi abuk sabuk. Hem kötü şoför hem Türk kolu yani. Sigara içmeyen ama bu alışkanlığı bünyesinde barındıran kişiler ise kolunu yine de dışarıya sarkıtıyor. Güzel bir kol. Özellikle taksiciler yolda çok uzun vakit geçirdikleri için sıkılıyor olabilirler. Muhtemelen arabaları evleri gibi. Kim bilir biz sarkan kollarını görüyoruz ama bu can sıkıntısını gidermek adına başka neler yapıyorlar. Açmasın pezevenkler. Şimdi bu pandemi döneminde işe falan da arabayla gidip geldiğim için
ikilerde de yer alıyor. Stabil değil. Güzel. Enteresan bir kol bu mesela. Bereketli bir gün oluyor. Camı çok kirli. Harbi mi? Böyle aynen kısa belgesel yapacağım. Son dönemde arabayı çok kullanıyorum. Sıkıldım böyle herhalde. Yılmadan arayacaksın hakkını kimseden çekinmeden. Kaldıracaksın kolunu zorlu yollarda indirmeden. Bazen bir dirsek sarkar boş yollarda inceden. Keyifle bak yoluna kimseyi iplemeden. Kara yolu getto gibidir her yerde ayrı pusu. Karanlıkta yanan farlar yine yarıyor sizi. Kimi haddini bilmezler kazar kendi kuyusunu. Sonsuza kadar sürecek bu kolun imparatorluğu. Sarkan kolu daha işlevsel olarak kullananlar da oluyor. Ritim tutanlar, değişik egzersizler yapanlar var. Parmak egzersizi yapıyor bu. Güzel renkli görüntüler. Bizim için hepsi bizim bir değerimiz, bir renk. Mozaiğin bir parçası. Aynen öyle. Geçiyor. Damarlı. Ritim falan tutuyor. Güzel. Darbuka ya. Bunu çekelim mi? Güzel. Kılsız. Özgün hareketlere sahip. İşte bence bu taksici çok kötü bir taksici değildir yani insan olarak iyi bir taksicidir. Ya az kılı değil mi? Az kıllı hareketlerinden de öyle bir izlenim aldım. Jest ve mimik yerine kullananlar oluyor. Öyle ki içerideki konuşmanın hararetini kola bakarak anlayabiliyorsunuz. Nasıl görüyor? Bak mesela burada mimikli konuşuyor bak görüyor musun? Bir şey anlatıyor, kol oynuyor. Bazı kolları yakalamak için biraz uğraşmak gerekiyor. Nazlı olanları var. Kol kaçtı. Gün batımında Türk kolu. Stabil olmayan bir Türk koluyla karşı karşıyayız. Evet. Tut orada. Şöyle çekim şey açısından da iyi olur. Çok şey oldu ya. Azaltıyor yani. Türk kolu. Yanından geçeceğim. Arka koltuk kolu nadir bir element. Bir de kolu çıplak mı? Şey mi var anlamadım. Varmış mı? İsim mi?
yapıyorduk. Çok makyaj Fazlasıyla. yapıyorduk. Hocam saat teşekkür. Bazen yolda birkaç tane kolun çok yakın lokasyonda görüldüğü oluyor. Bu da güzel görüntüler sunuyor tabii. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Herhangi bir ülke yoktur ki %9, %12 arasında enflasyona sıkışıp kalmış olsun ve gelişmiş ülke düzeyine gelebilsin. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek en önemli kilittir bence temelinde. Açıl Bey çok iyi anlıyorum sizi. Yalnız şunu merak etmiyorum. Türkiye'de enflasyonun geçtiğimiz senelerde düşük olduğu dönemlere bakıyorum. Realistik bir kurum Şunu da belirtmek lazım. Kolların yaygınlığı ilçeden ilçeye, mahalleden mahalleye bile değişiyor. Saatli bir kol. Ameliyatlı olabilir. Genel olarak daha düşük profilli yerlerde daha çok görülüyor. İstikrarlı bir Türk kolu. 20 dakikadır böyle. Fatih bereketli yani. Seri. Seri kol çekimi. Seri kol. Bu belgeselimsiyi neden yaptım? Arabada geçirdiğim vaktin yaratıcı bir biçimde değerlendirilmesi diyebiliriz. Zira pandemiyle beraber 15 senedir adeta bir İETT müdavimi olan ben, özel aracımla işe gidip gelmeye başladım. Haziran 2020'deki ilk açılmayla beraber ufaktan işe gitmeye başladık ve yaz aylarında ilerledikçe trafik miktarı da arttı. Dolayısıyla ben de arabada genelde tek başımaydım ve canım daha fazla sıkılmaya başladı. Önceden metroda dizi, kitap, müzik vesaire hep bir aktivite içindeydim. Aktiftim, bir kere yürüyordum. Bir aksiyon aradım ve bu videoları çekmeye başladım arabadayken. Videoları çekerken genelde telefon tutacağını kullanarak bir risk yaratmamaya çalıştım. Lakin bazı özel sahneleri yakalayabilmek adına elle çekimler de yaptım. Dirsekte güzel bir Yine tabii ki trafiğe bir tehdit arz etmeyecek biçimde. Şuna mı? Klasik bir Türk kolu. Arabanın gövdesine yapışık. Bu arada video tamamen mizah amaçlıdır. Bilgilendirme, yerme, sövme, linç etme gibi başka amaçlar için alet etmeyiniz. Teşekkürler. Türk koludur, arabadan sarkar. Hiç içeri girmez, ona buna kalkar. Oh, 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 yeah, yeah. Türk koludur, arabadan sarkar. Hiç içeri girmez, ona buna kalkar. Oh, 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 oh. Yılmadan arayacaksın hakkını, kimseden çekinmeden. Kaldıracaksın kolunu zorlu yollarda indirmeden. Bazen bir dirsek sarkar boş yollarda inceden.